Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamünaleyküm kardeşim. Eğer olumlu görürsen benim de bir hikayem var. Hikayelerini dinleyen arkadaşların beğenebileceğini düşündüm. Aslını söylemem gerekirse olayı yaşayan ben değilim. Sadece köyümde yaşayan bu olaya hakim birisi olarak sizlere göndermek istedim. Olayların nerede, kimin başından geçtiğine geçmeden önce kendimden bahsedeyim kısaca. İsmim Erhan, üniversite öğrencisiyim. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde ilahiyat bölümü okuyorum. Öyle çok bir ilimim ya da herhangi bir tecrübem falan henüz yok. Hayata atılmış birisi değilim. Öğrenciyken aslında hayattan çok da bir şey denk gelmiyor diyebilirim. İlerleyen zamanlarda ne olur ne biter bakıp göreceğiz. Neyse bizim hikayeye geleyim. Bizim köyde büyüyle uğraşan bir adam vardı. Aklımın erdiğince bu adam hep bizim köydeydi. Ben çok uzun zaman köyde yaşadım. Ne olup bittiğinin farkındaydım çoğu zaman. Lisede bile köyden geliş gidiş yapmıştım ilçedeki okula. Üniversitede de işte fırsat buldukça geliyorum. Köyde bu büyücü dediğim adam insanlara yardım etme bahanesiyle onlara hep sömürüyordu. Büyüler karşılığında paralar, ziynet eşyaları, hayvan vesaire gibi şeyler alıyordu. İşlerini hep büyü yoluyla hallettiği için bunda bir keramet var diye inanan benim saf köylülerim de aklınıza gelebilecek her türlü konuda büyücüye gidip ondan yardım istiyorlardı. Kocasıyla arası bozuk olan, kötü rüyalar, kabuslar gören, kısmetim kapalı, evlenemiyorum diyen, hastayım, şifa bulayım diyen, yani her türlü konuda bu büyücüden medet umuyorlardı. Yaptıkları da tutardı bu adamın. Demiştim ya, tuttuklarını gören, duyan koşa koşa kapısına dayanıyordu. Bu adamın ünü tutmuştu anlayacağınız. Bizim köyden geçtim, yakın köylerden bile gelmeye başladılar. Özellikle gelen kadınlardı. Olmasını istedikleri sorunları anlatınca büyücü boş durmayacak ya, karşılığını fazlasıyla istiyordu. Kadınlar da büyü karşılığında istediğini veriyormuş. Parası çıkışmayandan bileziklerini, altınlarını dahi alıyormuş. Büyücü kısa zamanda köye bir ev yaptırdı. Ev değil villaydı resmen. İçinde yaşamaya başladı. Sonra duyduk ki altına son model bir araba almış. Köylü sefalet içinde yaşıyordu ama bu adam iyice zenginleşmişti. Evde yoktu. Şatafat içerisindeydi. Derken bir zaman sonra bu büyücünün evine yaşlı kadınlar gelmeye başladı. Birkaç kez gelip gittikten sonra kim oldukları da ortaya çıkmıştı. Bunlar gelinlerine büyü yaptırmak için gelen kaynanalardı. Yüzlerini gördük de nasıl nursuz, nasıl suratsız kadınlar. İçleri, kalpleri artık ne kadar kötülük bağlamışsa yüzlerine vurmuş. Bir süre böyle devam etti. Gelenler, gidenler, büyü yaptırmak için gelenler arasında iş için, miras için, define için, aklınıza ne geliyorsa artık her konuda adamlar, kadınlar geliyordu. Böyle devam ederken köy de artık bundan etkilenmişti. Köyün beti bereketi kalmadı. Bir damla yağmur yağmamaya başladı. Kuraklık sarıyordu her bir yana. Aklı başında kalan az bir köylü yağmur duasına falan gittiler. Ama bir türlü yağmur yağmıyordu. Nasibimiz kesilmişti resmen. Bağ bahçe kurudu. Sebze meyve çıkmaz oldu. Ağaçlar bırakın meyve vermeyi, yaprak bile açamaz oldu. Aslında bütün bunlar hem büyücünün hem o sapıtan köylünün yüzündendi. Yani öyle düşünüyordum. Çünkü Allah'tan dilemeyi bırakıp büyüden medet ummak da nedir? Kendi kendimizi ateşe atıyorduk. Ama bunları gel de o büyücüye ve onun inananlarına anlat. İnanın köyde namaz kılan insan sayısı bile azalıyordu günden güne. Ne camide ne evde. Cami zaten iyice boş kaldı. Koca köy camisi bomboş. İnsanlar artık imama gelip danışmak, bilgi almak yerine işin kolay tarafına kaçıp büyücüden medet umar olmuştu. Akıllarına en ufak bir şey takılsa imama değil de büyücüye giderlerdi. Biz çok şükür o çoğunluğa girmemiştik. Sayımız çok az kalmıştı ama göz göre göre ateşe gidemezdik. Köylüleri uyarıyorduk. Bakın yaptığınız yanlış. Büyüden medet umulmaz. Büyücüden medet umulmaz. Aradıklarınızı yanlış yerde arıyorsunuz. Günaha giriyorsunuz. Etmeyin. Bakın köyde yağmur, rahmet bile kesildi. Sebep olduğu şeylere bakın. Daha mı görmüyorsunuz diyorduk.
Ama köylülerin hiç umrunda bile olmuyordu. O kadar gözleri kör, kulakları sağır olmuş ki hala devam ediyorlardı büyücüye gitmeye ve büyüden medet ummaya. Artık işler iyice çığırından çıkmak üzereydi. Bu böyle nereye kadar gidecekti değil mi? Yani başımıza taş yağsa artık diyemeyecektik neden diye. Sebep ortada. Sen Allah'tan yüzünü çevirirsen, yasaklanmış, lanetlenmiş bir şeyden umut beklersen, Allah rahmetini üzerinden çektiği gibi belasını da üzerine yağmur gibi yağdırır. Zaten biz bunları düşünmeye başladığımız sıralarda ufaktan belirtiler de başlamıştı. Büyü yaptıran köylülerden bazıları akli dengesini kaybetmeye başlamıştı. Onları da görünce tamam dedik, sonumuz geliyor. Rabbim şefaatinden geri koymasın. Çok kötü bir durum. Büyüler hep ters tepmeye başlamıştı. Akli dengesini kaybetmeye başladılar. Çocuğu olmadığı için büyü yaptıranların çocukları olmuştu zamanında. Ardından 3-4 sene geçmeden o çocuk öldü. Büyüyü yaptıran kadın o da delirir gibi oldu. Başlarda yapılanlar hep tersine dönüyordu sanki. Kavuşanlar ayrılmaya, ayrılanlar geri barışmaya, doğanlar ölmeye. Son zamanlarda dikkat ettiğimizde büyücü evden çok çıkmamaya başladı. Ama hala ziyaretine gelenler oluyordu. Civar köylerden, şehirden, ilçe merkezinden gelenler falan oluyordu. Sadece onlarla görüşüyordu. Sonra yine evde kalmaya devam ediyordu. Dışarı çıkmıyordu. Büyücüye ne olduğunu anlayamadık. Bir süre sonra neyin ne olduğu ortaya çıkıyordu. Anlamıştık neden büyücünün kendini eve hapsettiğini, dışarı çıkmadığını. Benim bir köpeğim var. Çok sadık, çok da akıllı bir köpek. Çok seviyordum onu. Oyunlar oynardık. Elimden bir sopa olurdu. Atardım uzağa, koşup yakalardı ve bana getirirdi. Çok güzel vakit geçiriyorduk. İşte büyücünün evinde hapsolduğu zamanlarda yine köpeğimle oyun oynarken bir oldu, iki oldu ama en sonunda köpeğim sopayı aldığı gibi koşmaya başladı. Ama benden yana değil, başka tarafa doğru koşuyordu. O başka tarafa doğru koşmaya başlayınca ben de köpeğin arkasından koşmaya başladım. O önde, ben arkada. Ta ki büyücünün evinin oraya gelene kadar. Köpeğim evin duvarına yaklaşmıştı. Sopayı duvarın dibine bıraktı. Eve doğru bakmaya başladı. Ama kilitlenmişti sanki. Öylece dondu kaldı. Çağırıyorum, sesleniyorum ama yok. Beni duymuyordu bile. O derece kilitlenmişti eve. Ben de yaklaştım. Hani bir şey diyen olursa köpeğime bahane ederim diye düşündüm. Yaklaştım eve. Köpeğimi kollarken bir yandan da gözüm evin pencerelerindeydi. Acaba içeriği görebilir miyim diye. Ne oluyor, ne bitiyor? İyice merak ediyordum açıkçası. Perdeden de bir şey görünmüyordu. Ama açımı değiştirince baktım ki çok az bir tarafa açık. Oradan bakabilirim diye düşündüm. Sessiz adımlarla yaklaştım iyice. Köpeğim hala kilitlenmiş eve doğru bakıyordu. Ben tam pencereye yaklaştım içeri doğru bakmak için. O az bir açık kalan yerden tam baktım ki gözlerime inanamadım. Kalbim güm güm atmaya başlamıştı. Nefes alışım durdu sanki. Büyücü içerideydi. Sağında ve solunda iki varlık vardı. Simsiyah varlıklar. Sanki duman yoğunlaşmış orada. Oda kapısı tarafına baktım. Orada da simsiyah bir varlık bekliyordu. Onu da görünce artık dayanacak takatim kalmamıştı. Çünkü onlar beni görecek diye kalbim duracak, bayılacak korkusuyla artık gitmem gerektiğini düşündüm. O korkuyla döndüm çıkışa doğru ama öleceğim korkudan. Arkama bakamıyorum. Sanki omzumdan birisi ya da bir şey. Hele ki o siyah varlıkların tuttuğunu düşündüm de nefes alamıyordum sanki o an. Ömrümden ömür gitti. Bunları düşünerek çıktım o evin avlusundan. Köpeğimi de tasmasından tutarak zorla çektim. Eve doğru yola koyulduk. Ama bendeki o anı nasıl anlatayım bilmiyorum. Kan tere batmış bir şekilde yürüyordum köpeği çekerek. Eve geldim. İçeriye girdim. Oturdum sakinleşmek için ama başaramadım. Sanki suçluluk psikolojisine girdim. Kalktım odada bir sağa bir sola yürümeye başladım. Bir yandan da düşünüyorum acaba ne yapsam ne etsem diye. Aklıma imama gitmek geldi. Evet, ona gideyim anlatayım. O mutlaka bana bir yol gösterir dedim. Evden çıktım ve imamın evine doğru yola gitmeye başladım. Vardım imamın evine. Çaldım kapısını. Kapıyı açan imamdı. Selamünaleyküm hocam dedim. Aleykümselam Erhancığım. Hoş geldin dedi. Dedi demesine ama benim bu halimi görünce hayır olsun inşallah. Ne bu halin? Ailenle ya da arkadaşlarınla kavga falan etmedin ya dedi. Hayır hocam kavga falan etmedim. Keşke kavga etmiş olsaydım da böyle gelmeseydim yanınıza dedim. İmam öyle deyince şaşırdı. Anlat bakalım ne oldu?
Derdi veren dermanını da verir mutlaka dedi. Başladım anlatmaya. Başından sonuna kadar anlattım. Zaten bu yaşadığım an yarım saat falan oldu olmadı. Yani kısa bir andı. Hemen anlattım olayı. Hoca da der gibi kısa sakalını ovuşturarak bana döndü. Ben sözlerimi bitirince ben de birkaç kez denk geldim. Uzaktan da olsa görmüştüm. Büyücüyü ve yanındakileri. Onlar kafir cinler. Büyücü kafir cinlerle işbirliği yapıyor. Onlar sayesinde işini yürütüyor. Bu böyle devam ederse kafir cinlerin belası köyü vuracak. Bir önlem almamız lazım dedi. Ama biz o büyücüyü nasıl durduracağımızı bilmiyorduk. Ben de zaten üstesinden gelecek bir ilim irfan yok henüz. İmam da kendisinde kafir cinlerle uğraşacak, savaşacak kadar güçlü ilminin olmadığını, ilminin yetmediğini söyledi. Büyücüyü durduracak, ondan ve şerlilerinden kurtaracak tek kişi Rabbimizdi. Öyle de oldu sonunda. Ertesi sabah söylentiler başladı köyde. Büyücü evinde çığlıklar atıyormuş. Komşular duyunca koşmuşlar yardım etmek için. Büyücü yardım edin diye feryat ediyormuş. Ama köylüler kapısına gelince de kapıyı açmamış. Böyle birkaç kez olunca yardıma giden komşular da o siyah varlıkların içeride olduğunu görmüş. Kimi zaman caminin önünde durur, kimi zaman büyücünün evinde avluda durur şekilde görürlermiş. Bir cuma günü az bir sayı kalan köylülerle cuma namazı için camide toplanmıştık. Vakit girince içeriye geçtik. Saf tutmaya başlarken bir de baktık ki bu büyücü geldi. Yürüdü. En ön safa geçti. Tam namaza başlayacaktık ki büyücü kıble yönünün aksi tarafına döndü. Tövbe bismillah dedik. Uyardık ama nafile. Bizi duymuyordu bile. Namazı öyle ters şekilde kıldı. Namaz sonrasında da hiç ses çıkarmadan, hiç kimseye bir şey demeden çıktı gitti camiden. Bu durumdan çok etkilenmiştim ama. Gün geçtikçe büyücü de akli dengesini yitirmeye başlamıştı. İyice kötü olmuştu. Kimseyle konuşmaz, kimseyle görüşmez. Ağzına bıçak açmaz biri haline gelmişti. Bir gün elinden nacak ile aşık alana doğru gittiğini gördük. Gündüz gider akşam gelir oldu. Bir zaman böyle devam etti. Hani elinde nacakla gidiyor ya, odun kesip getiriyor dedik. Ama yok. Ne odun ne başka bir şey. Sadece nacakla gidip geliyor. Başka bir şey yok. Bu durum karşısında beni bir merak sardı. Hiçbir şey getirip götürmeden bu adam ağaçlık alanda ne yapmaya gidiyor diye. En son dayanamadım. Ormana gittiği bir vakit takip etmeye başladım. Ama kendimi belli etmemek için biraz mesafe koydum aramıza. O önde, ben arkada yürüyorduk. Aklımda bir an dönüp bana saldıracak korkusu vardı. Bu yüzden gözümü ondan ayırmıyordum. Derken büyükçe bir ağacın yanına geldi. Ben de beni göstermeyecek kadar bir ağacın arkasında bekledim. Büyücü o geniş ağacın altına geçti, oturdu. Orada kendi kendine konuşmaya başladı. Ama ben duyamıyordum. Biraz daha yaklaşmam gerekirdi. Yavaşça kendimi ağaçlara siper ede biraz daha yaklaştım. Yine bir ağacın arkasına gizlendim ve dinlemeye başladım. Sesler rahat duyuluyordu bu sefer. Konuşmasında dediklerinizi yaptım. Daha ne istiyorsunuz benden? Ne yapayım diyordu. Bunu dedikten az bir süre sonra sessizlik oldu. Sonra tamam dedi. Kalktı oturduğu yerden. Yürümeye başladı. Baktım köye doğru gidiyor. Köye geldi. Evine doğru gitti. Ne yapacak acaba diye merakla takip ederken hiçbir yere uğramadan direkt evine gitti. Girdi içeri. Ben de artık kendime sanki görev edinmiş gibi yine pencere kenarına geçtim görünmeden. Evden anlam veremediğim şekilde bebek sesleri geliyordu. Bir taraftan bebek ağlaması, bir taraftan gülme sesi, bir taraftan da büyücünün sesi diye tahmin ettiğim inileme sesi geliyordu. Birden sesler kesildi. Ne ağlama, ne inileme, ne de bebek sesi. Hiçbir şey kalmamıştı. Sesler kesilince ben de geldiğim taraftan dönüp evime gittim. Nasıl olsa yarın yine bir yerlere gider. Ne yapmaya çalıştığı ortaya çıkar dedim. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Bir gün, 2 gün derken aradan bir hafta geçti. Ama büyücüden ses yok. Ne sesini duyan ne de sağda solda gören duyan yok. Büyücünün evine yakın olan komşuların demesine göre evden kötü kokular gelmeye başlamış. Bunun üstüne köylülerle hep beraber büyücünün evine gittik. Çağırdık büyücüyü, seslendik, kapıyı çaldık ama hiçbir belirti yok. Kapıyı kırmaya karar verdik sonunda. Kapıyı köylülerden 2 kişi kırdı. Kapı açılınca içeriye girdik. Ama gördüğümüz manzara karşısında herkes korktu. Büyücü intihar etmiş, kendini asmıştı.
Dışarı kaçanlar oldu. Dayanabilenler burunlarını kapatıp devam ettiler. Burunları kapattılar diyorum. Çünkü içeride öyle bir kötü koku var ki tarif edemem yani. Duvar kenarına anca gidebildim. Oraya affedersiniz kusmuştum. Sonra kendimi toparlayıp döndüm büyücüye doğru. Baktım büyücünün yüzüne doğru. Gözleri açık kalmıştı. Normalde yani genel olarak ölen birisinin yüzü beyaz olur değil mi? Ama büyücünün suratı simsiyah olmuş. Daha fazla bakamadım. Zaten içerinin kokusu dayanılacak gibi değildi. Sonra jandarmaya haber verildi. Cenaze kalktı falan. Hani kurtulduk diyecek olduk. İnsanın diline gelmiyor değil bu cümle. Ama öyle olmamıştı. Olaylar büyücü öldükten sonra da devam etti. Bir gün yangın haberiyle büyücünün evine doğru koştuk. Evin bir bölümünden başlamış yangın. Çok fazla büyümeden söndürdük. Tüm köylü seferber olmuştu. Aradan birkaç gün geçmişti ki yine bir yangın haberiyle o eve doğru koştuk. Sanki kaldığı yerden devam edercesine yangın sağlam kalan bölümden tekrar yanmaya başlamış. Böyle derken koca ev, o villa gibi yer yanmış küle dönmüştü. Sadece duvarlar kalmış, ürkütücü bir görüntü olmuştu. Daha sonraki günlerde oradan geçen köylüler, akşamları o evden bir bebek ağlama sesi geliyor dediler. Bu da birkaç kez tekrarlanmış. Farklı insanlar aynı sesi duymuşlar. Hemen hemen köylünün tamamı o sesleri duyunca artık imamla beraber bunun böyle olmayacağını anladık. Hüttan bir arkadaşı varmış imamın. Onu çağıralım, gelsin baksın. Ne varsa ortaya çıkarsın. Çözülsün buranın gizemi dedi. İmam Hüttam arkadaşını aradı. Aradan 2 gün geçti ve Hüttam olan hoca efendi köye geldi. Hüttam'a olan biteni başından sonuna kadar anlattık. Sonra büyücünün evine gittik. Hoca yanmış harabe eve baktı. Bakar bakmaz buradalar dedi. Bizim gözler sanki yerinden çıkacak gibi açıldı birden. Hala buradalar dedi hoca. Cinler gitmemişler. Büyücüyü öldüren cinler bunlar. Büyücünün çığlıklarını duyuyorum ama onun için yapacak bir şey kalmamış. Yaptıklarının cezasını çekiyor dedi. Köy için yapılacak bir şey var. Biz ona odaklanalım dedi. Biz de hep bir ağızdan ne yapılması gerekiyorsa yapalım dedik. Hüttam imamın evinde kaldı bu süre içinde. Bizden bazı malzemeler istedi. Onları toparladık. Hüttam da bu malzemeleri kullanarak bir şeyler yaptı. Büyücünün evinde gezdi bir şeyler okuyarak. O gece hoca bize musallatın kalktığını söyledi. Ertesi gün baktık ki büyücünün mezarı yerinde yok. İnanılır gibi değil, evet, ama mezar yerinde yok. Sanki orası hiç kazılmamış gibi. Küçük küçük otlar duruyor toprakta. Biz bunları düşüne hocayla muhabbet ederken nihayet yağmur yağmaya başladı. Köylü öyle bir sevindi ki anlatamam. Yağmur 2 gün hiç durmadı. Öyle güzel yağdı ki sanki bütün kötülüklerden bizi arındırdı gitti. Şükürler olsun her şey normale dönüyordu. Ben okuluma dönmüştüm. Dersler, sınavlar vesaire derken bir müddet yine gelememiştim köye. En son geldiğimde yine aklıma o ev gelmişti. Gideyim bakayım dedim kendi kendime. Ama bakınca yine dünyam yıkılmıştı resmen. Çünkü hala akıllanmayan insanlar vardı. Büyücünün evi tel örgülerle çevrilmişti ya. İnsanlar ona bez bağlamış, anahtar bağlamışlar falan. Tamam, bizim köyden kimse değildi bunları yapan. Anlamıştık sonra. Civar köylerden gelenler hala aynı mantıkla inanmaya devam ediyorlar anlaşılan. Bez bağlamalar, toprağa bir şeyler gömmeler falan. Sonra kendi kendime düşündüm. Başımıza her ne musibet geliyorsa hepsi kendi yaptıklarımızın sonucu. Her ne geliyorsa kendi çabalarımızla getiriyoruz başımıza. Buradan anlamamız gereken bence her ne olursa olsun Allah'tan dilemek gerek. Çünkü her türlü rızkı da nasibi de veren yalnızca Allah'tır. Allah'tan ümidi haşa kesersek başımıza gelenlerin ya da geleceklerin tek sorumlusu kendimiz olacağız. Belki bu dünyada, belki öbür dünyada. Onun için Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.